Moldova'daki ikinci günden herkese selamlar arkadaşlar. Hava yine yağmurlu. Dünden biraz daha az ama bugün Transdniester bölgesine gideceğim. Önce Bender'e uğrayacağım. Bender Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Tiraspol'e gideceğim. Sonrasında da herhalde akşam üzeri tekrar Kişinev'e geri döneceğiz. Şimdi öncelikle karnımızı doyuralım. Şurada bir tane şey görmüştüm. Çaykana. Böyle lüks. Lüks demeyeyim de böyle lokanta, restoran ama ürün yelpazesinin, servis seçeneklerinin çok daha geniş olduğu yerler. Özbekistan'da, Kırgızistan'da falan yaygın bu kültür. Burada da bir tane gördüm. Menüsüne baktım. Güzel gözüküyor. Kahvaltılık türü bir şeyler yiyelim. Ondan sonra da Transdniester bölgesine doğru gidelim. Bahsettiğim yer burası. Çaykana. Yani çayhane gibi bir şey herhalde. Çaykana Hayat. Şuraya bir girelim bakalım. Güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar, mekan gerçekten çok güzel. Şöyle dış tarafta oturuyorum. Biraz daha serin burası. Şu kısımda iç taraf. Şurada QR kod var. Bakın fiyatları göstereyim size. Şöyle omlet tarzı var. 120 lei. Yani fiyatları 2 ile çarpın Türk lirasını bulmak için. Şakşuka var 120. Aslında kahvaltı tarzı bir şey istiyordum ama bunlardan yokmuş. Şöyle ne söyleyeyim onun yerine? Bir tane saç tava söyledim. 190 lei. Yani 380 lira. Bir tane saç tava. Ondan sonra bir tane çay söyledim. Böyle 2-3 bardak falan çıkıyor. Bir tane de Özbek mantısı gibi pilmeni dedikleri. Ondan söyledim. Bakın salatalar genelde şöyle isterseniz 130 var, 150 var. Sonra lahman 120. Kelle paça çorbası var 110. Mercimek çorbası 105. Ondan sonra böyle Özbek pilavına benzer şeyler var. Şu üstte bunlar da genelde 150-180 arasında değişiyor. Bakın şundan söyledim bir tane. 150 lei. Bunun bir de kızartılmış olanı var. 10 lei fark var. Ha, saç tava. Şundan söyledim, ellerinde yokmuş diğerleri. O yüzden saç tava 190. Bence gayet iyi. Fiyatlar bilmiyorum. Bir tık yüksek gibi burada. Ama normal yine de. Şuradan tatlıları da göstereyim. Baklava var. 3 dilim geliyor böyle. 95 lei. Öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Abi kahvaltı için geldik. Ellerinde hiçbir şey yok yani neredeyse. 3 tane şey söyledim. 3'ü de yok. En sonunda dedi ki size şu pilavdan öneriyorum dedi. Kahvaltı için şöyle holiday pilav dedikleri. Özbek pilavı çeşidi. Bundan yiyeceğim. Bir tane mantı yiyeceğim. Bir de çay. Çayı böyle getirdiler arkadaşlar. Şöyle yarıya kadar dolu. Bardak yerine bunu getirdiler. Ve şeker getirdiler. Şeker kullanmıyoruz tabi ama ilginç böyle sanki kımız içiyormuşuz gibi. Kımızı da böyle içinde tas içinde veriyorlar. Thank you. Mantımız geldi. Özbek mantısı. Oo. Tadı mükemmel. Yağı falan çok iyi ya. Böyle bilmiyorum, tereyağı gibi bir şey kullanmışlar herhalde. Şundan iki tabak yenir ha. Bunun da fiyatı 150 lei arkadaşlar. Moldova lei. İnşallah karnımız yanmaz. Ama güzele benziyor. Bunu da yiyip ondan sonra da otogara doğru yol alacağım. Sonrasında istikamet Transdniester. Karnımızı doyurduk. Şimdi otobüs garına doğru gidiyorum. Yağmur da şiddetini arttırdı. Yani hava durumu dünden beri yanlış gösteriyor burada. Birçok siteden kontrol ettim. Yağmur yok diyor ama sürekli yağmur. Şöyle pazar gibi bir yerin içinden geçiyorum. Şu az ileride bir yerde olması lazım.
malinka așa, că nimeni n-are aici. Bakın elmanın kilosu yeşil elma 10 leymiş. Diğer elmalar da öyle. Uygun. Başka fiyat isteyen varsa söylesin arkadaşlar. Oo, kara üzüm 20. Bakın hava yağmurlu olmasına rağmen insanlar pazarlara akın etmiş. İthal muzun kilosunu gördüm. 30 lei, yani 60 TL yapıyor. Marketlerde de böyle 35 civarı. Şu arada mı acaba? Ha, şurada Gara Oto diyor ya, şurası. Ben şu an dışındayım. Böyle karşıya geçelim bakalım. Bulamazsak şuradan birine sorarız. Şurada kasalar var. Buradan bir yerden alınıyor galiba bilet. Şu an kimseyi göremiyorum. Şurada bir adama sordum. Bender şu aradan dedi. Yani otogarın diğer tarafına geçiyoruz. Tiraspol Bender. Bilet fiyatı 48'miş. Number var. Okay. Thank you. Bakın şöyle bir bilet verdi. 48 lei fiyatı, 327 nolu otobüsmüş. Başka bir bilgi yazıyor mu? Saat sanırım 10 dakika sonra. Bakın 327 numara dedikleri aslında oluyor arkadaşlar. Şuradaki numara. Bakın hatta Transdniester bayrağı koymuşlar. Bakın görüyor musunuz? 327 Bender. Neyse şuradan binelim bakalım. 2 dakika sonra kalkacak diyor adam. Moldova çıkışındaki kontrol yerine geldik. İleride bir tane asker var. Transdniester topraklarından herkese tekrar merhaba. Şu an Bender otobüs terminalindeyim. Önce süreç nasıl oldu onu anlatayım. Şimdi Moldova tarafından çıktığınızda herhangi bir kontrol olmuyor. Yolun kenarında bir iki tane asker duruyor. Herhangi bir kontrol yapılmıyor. Transdniester tarafına gelindiğinde ise dolmuştan veya araçtan iniyorsunuz. Ondan sonra kayıt bölümü var. Pasaport kontrol yeri var. Oraya gidiyorsunuz. Orada pasaportunuzu verdikten sonra hemen 2 dakikada görevli size bir iki soru soruyor. İşte bugün mü döneceksin? Turistik mi geldin? Nereleri gezeceğim falan. Sonrasında şöyle bir kağıt veriyor. Bunu kaybetmemeniz lazım. Çıkışta alıyorlar. Şimdi otogarda indik dedik. Şimdi Bender Kalesi'ne doğru yürüyeceğim. Şu taraftan. Bakın Transdniester'in Rus toprağı olduğunu söylemiştim. Bakın burada da Rus bayrağını görüyorsunuz. Armia Rossi. Rus ordusu diyor. Bender Kalesi'ne gitmek için şöyle bir yoldan girdim. Bu caddenin ismi Strada Komünizm gibi bir şey ismi. Komünist Caddesi gibi bir anlama geliyor sanırım. Nereye geldik lan? Buradan demir yoluna iniyor. Şöyle karşıya geçeceğim sana. Kestirme yoldan gideceğiz diye. Nereye geldik ya? Tren yoluna çıktık. Aslında şu ileride kulesi gözüken sanırım Bender Kalesi ha.
şöyle bir ortamdayım. Burası da diğer taraf. Ben denedim ama siz denemeyin arkadaşlar. Biraz macera oldu benimki. Sanırım şöyle gideceğim. Şöyle bir yerden gidiyoruz ama illaki bir yerden çıkarız. Şu ileriden bir yerden şöyle yola bağlanıp karşıya falan geçmem lazım sanırım. Çünkü kale o tarafta kalıyor. Aslında araçla geldiğimiz yerin tersi istikamette yürüsem daha doğru olurmuş. Neyse bakalım. İnşallah karşımıza bir tehlike çıkmaz. Böyle bir yerdeyim. Şu karşıdan birisi geliyor ama. Evet, sonunda ana yolu buldum arkadaşlar. Şuradan karşıya geçeceğim. Evet arkadaşlar, bu Transdniester bölgesinin tarihinden biraz bahsedeyim. Dediğim gibi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra birçok topluluk bağımsızlık mücadelesi verdiler. Transdniester bölgesinde yaşayan Ruslar da o şekilde. Yani şu an bile burada bu bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğu Rus. O yüzden Ruslar bağımsız bir Moldova Cumhuriyeti'nin altında yaşamak istemediğinden burada bir savaş başladı. Bu savaşın neticesinde de Ruslar topraklarını korumuş oldular ve o sayede burada özel bir cumhuriyet kuruldu. Burası aslında bir devlet, kendine özgü bayrağı da var, hatta kendi para birimi de var. Transdniester rublesi kullanıyorlar. Ama şu an dünyada herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmıyor örneğin. Kendi başlarına böyle Moldova sınırları içinde özel bir devlet kurmuşlar. Tam olarak Sovyetler Birliği'nin izlerini hala taşıyorlar. Şöyle bir yol ayrımına geldim. Sahile, plaja doğru gidiyormuş. Burada sanırım Dniester Nehri şu az ileride kalıyor zaten. Oradan bir panoramik görüntü var sanırım. Orayı gösteriyor. Şuradan devam edeyim ben. Bakın dediğim gibi Transdniester bölgesine girdikten sonra buradaki dil de değişti. Bakın Kiril harfleri ve Sovyetler dönemini anlatan bir kabartma SSSR. Şöyle gideyim bakalım. Vallahi şurada giriş personel harici yasaktır diyor ama bakın şu an burası idari merkez olarak kullanılıyormuş. Şurada da bir sürü bina görüyorum. Şu an galiba kaçak yoldan giriyorum. Evet. Sonunda Bender Kalesi'nin surları, kuleleri gözüktü. Ama tabi bakalım inşallah buradan da girişi buluruz. Kapalıysa yandık. Bakın Bender Kalesi. Şuradan da aşağıya inen tarihi bir yol var arkadaşlar. Muhtemelen burayı görmemişsinizdir. Çünkü giriş anladığım kadarıyla öteki taraftan. Şu an ben yanlış yoldan girdim. Hatta illegal yoldan da diyebilirim. Bakalım şuradan bir manzara var mı? Evet. Eski Osmanlı Kalesi Bender Kalesi'nin dibindeyiz arkadaşlar.
Bakalım. Acaba nehir bu tarafta mı diğer tarafta mı? Ona bakacağım. Sanırım diğer taraf. Bakın arkadaşlar, şu an Bender Kalesi'nin tam olarak arka kısmındayım. Görüyorsunuz burçları ve surları. Bakın şu kısım muhtemelen şuradan aşağıya böyle bir ya merdiven gibi bir şey iniyordu ya da yıkılıp tekrar yapılmış. Görüyorsunuz. Burada 1770 yılında Osmanlı-Rus Savaşı oluyor arkadaşlar. Ruslar 2 ay süreyle bu kaleyi kuşatıyorlar. Sonunda kaleyi alıyorlar. Ve bu kale 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlılar yenilmesine rağmen Osmanlılara bırakılıyor. Tabi Ruslar daha farklı kazanımlar elde ediyor ama daha sonraki yıllarda bundan bir 10 sene 15 sene sonra Ruslar burayı tekrar ele geçiriyor ve 1812 yılında da Bükreş Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Bender'i tamamıyla kaybediyor arkadaşlar. Şurada kalenin arka tarafında köşede bir tane büst görüyorum. Burada anlayabildiğim kadarıyla Aşağı Saksonya'nın eski soylu ailelerinden Rus İmparatorluk Ordusu'nun yüzbaşısı Karl Friedrich. Baron Karl Friedrich. Osmanlı-Rus Savaşı'nda da aktif bir rol almış. Yani burada sanırım önemli başarılar da kazandığından kendisinin büstü buraya dikilmiş. Tamamen Rusça kitabeler var burada. Şuradan aşağıya bakalım. Evet, bu da Bender Kalesi'nin dış tarafı. Varoşa açılan kapıları mı diyelim. Çok iyi gerçekten. Arkadaşlar bir de Bender Kalesi'nin tarihinden bahsedeyim. Şöyle ki buraya öncelikle Tatarlar hakim oluyor. Daha sonra Stefan Celmarek Tatarları buradan sürüyor ve buraya ufak bir kale yaptırıyor. Daha sonra 1538 yılında Osmanlılar buraya hakim olunca buraya daha güçlü bir kale yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Yani Mimar Sinan tarafından yapılıyor bu kale. Ve öncesinde Bender ismi de Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle geçiyor. Buraya Gedik Ahmet Paşa daha sonra ilk fethedildiğinde ufak bir kule yapıyor ve kule daha sonra çeşitli saldırılarda yıkıldığı zaman Kanuni Sultan Süleyman da güya şöyle diyormuş: ben derim ki buraya bir kale yapılsın. Ondan hani ben derim ki'den ziyade buranın adı da Bender oluyormuş Evliya Çelebi'nin demesine göre. Böyle ben beğendim arkadaşlar, gerçekten çok güzel restore etmişler. Şuraya bakalım. Bakın buradaki büste Rus İmparatorluk Ordusu'ndaki Ukraynalı şair, poet. 1769-1838 yılları arasında yaşamış Ivan Kotlyarevski adında bir şair. Bakın arkadaşlar, şurada gördüğünüz nehir de Dinyester Nehri. Osmanlı zamanında bu nehre Turla Nehri diyorlardı ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde de ismi Turla olarak geçer. Böyle nehir kenarında birkaç araba görüyorum. Orada insanlar resim çekiyor. Şurası da kalenin dış giriş kapılarından birisi. Şurada da bir kule var. Yani bildiğiniz tamamen Osmanlılar tarafından yapılmış bir Türk kalesi. Bender. Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ben okuduğumda günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi kitabını almıştım, böyle 2 cilt. Onu okuduğumda orada şey yazar mesela, hani o dönemlerde 15. 16. yüzyılda imparatorluğun güçlü olduğu dönemlerde
Avrupalılar hep şey dermiş. Hani Osmanlı kale yapamaz derler diye bir cümlesi geçiyor. Yani kale yapamaz, kale yapmaz. Hep bizim topraklarımıza saldırır, bizim kalelerimizi alır der. O yüzden kale yapmayı bilmezler demişler Avrupalılar Osmanlı için. Evliya Çelebi de bu kaleyi hatırladığım kadarıyla örnek olarak gösteriyor. Bakın işte hani kale yapamaz diyorsunuz ama bakın bu Türk kalesi gayet de güzel bir kale. Ve Evliya Çelebi 1656 yılında burayı ziyaret etmiş ve gayet detaylı bir şekilde tasvir etmiş. Hatta giriş kapısının üzerinde şey varmış. Siz söyleyin. Bir kitabe varmış giriş kapısının üzerinde. Çok yüksekte olduğu için, yani 7 metre yükseklikte olduğu için kitabeyi okuyamadım diye yazmış. Şuradan kalenin içine girmek için bilet alalım. Bakın şurada çizik gibi bir bölüm var. Orayı da sanırım sonradan yapmışlar. Bakın burada da Rus İmparatorluğu'nda önemli yere sahip olan sanıyorum komutanların şeyleri, büstleri yer alıyor. Bakın arkadaşlar, kalenin giriş yeri burası ve Evliya Çelebi'nin de 1656 yılında gelip kitabesi çok yüksekte olduğu için okuyamadım dediği yerde burası arkadaşlar. Sanıyorum o dönemlerde daha üst taraf. Şuradaki büfedeki kadın sanırım Gagavuz Türk'ü Türkçe konuşuyor. Neyse, şöyle içeriye doğru girelim bakalım. Bakın burada sanırım Arapça bir kitabe var. Bakın kalenin girişine şöyle bir harita asmışlar. Mükemmel bir harita bence. Karadeniz Havzası'nda yapılmış kaleler yer alıyor. Kimler tarafından yapıldığı yazıyor burada. Müthiş gerçekten. Bakın burada da kraliyet veya imparatorluk armaları var. Bulgar Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Bizans. Bakın Silistre Kalesi. Kim yapmış mesela Silistre Kalesi'ni? Burada görebilirsiniz. Bakın Azak Kalesi 1475'te Türkler tarafından yapılmış. Bakın kalenin girilen ilk avlusu da bu şekilde. İçeriye girdikten sonra böyle bir avlusu var. Kaç tane burç var? 3, 4, 5, 6, 7 tane burç görüyorum. Çok güzel gerçekten. Şuradan da yukarıya kadar çıkılabiliyor. Şuradaki Çan Kulesi'nin olduğu yere kadar çıkılabiliyor. Gördüğüm kadarıyla bir iki tanesi, 2-3 tanesi açık. Diğerleri kapalı ve ana kulede şu oluyor. Birazdan ben de oraya çıkacağım. Şöyle banklara bakar mısın? Çok güzel yapmışlar. Böyle topları taşıyan arabaların tekerleği şeklinde yapmışlar. Biraz arkadaşlar üzülerek söylemek istiyorum. Şu kalede bir tek bağırarak konuşan maalesef Türkler. Bakın diğer insanları da gördüm. Hiçbiri böyle bağıra bağıra konuşmuyor. Bilmiyorum, bu videoyu izlerseniz de buraya ziyaret eden arkadaşlar lütfen alınmayın. Bakın burada bir işkence aleti görüyorsunuz. Kollar ve başın girdiği bölüm. Bu arada kalenin girişi 60 lei olmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üst tarafa çıkmadan önce şurada kalenin içinde bir müze var. Bender Tarih Müzesi diye. Hemen hızlıca buraya da bakalım. Muhtemelen Osmanlı askerini simgeliyor. Yan tarafında da çeşitli Rus model silahlar var. Yine bu Ruslardan kalma top. Burada da Rus askerini
simgeleyen bir maket model var. Sonra şu bölümde çeşitli savaş aletleri var. Orta çağdan kalma. Şöyle bir tane kazan var, yazmışlar burada kazan. Sonra burada bir tane zırh. Yine çeşitli aletler. Şurada bir bölme var. Aşağıya kadar iniyor ama bayağı derin herhalde. Şurada Ivan Mazera diye birisi var. Sonra bakın Bender Kalesi kuşatmasını gösteren bir resim. Yani anladığım kadarıyla Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatıyor. Bakın o dönemlerde şurada bir tane cami varmış. Herhalde şu arka tarafta gördüğüm kubbeli yer kiliseye çevrilmiş. Gayet güzel. Şurada Bender Kalesi'nin maketi. Bakın burada bir tane anahtar var. Bender Kalesi'nin anahtarı. Şu an Topkapı Sarayı'ndaymış. Vay be. Evet, Kanuni Sultan Süleyman. Bakın bu da Bender Kalesi'nin iç kısmını koruyan muhafızların bir giysisi. Full giysisi buymuş arkadaşlar. Bu şekildeymiş. Şöyle yakından göstereyim. Yeşil renkte böyle bir püskül gibi bir şey var. Bu da İsveç Kralı 12. Charles. Onun giysisi. Ve çeşitli böyle kılıçlar, savaş aletleri. Küçük ama gayet güzel bir müze arkadaşlar. Tabi bizim tarihimizden de örnekler olduğu için o bakımdan da ayrı bir özenle bakıyor insan. Bakın bu da Osmanlılardan kalma kemer gibi bir şey. Bu da hançer ve zırhı. Evet arkadaşlar, bu şekilde küçük bir müze. Bakın iki ülke tarihine saygıda bulunmuşlar. Bakın sağ taraftaki Osmanlı bayrağı, ay yıldız. Sol taraftaki de Rus İmparatorluk bayrağı diye tahmin ediyorum. Güzel. Bakın şurada da sağdan birinci kat dedi, soldan da ikinci kat dediği bölümler. Şuraya bir girelim bakalım. Bakın arkadaşlar, burayı size göstermem lazım. İşkence odası. Bakın şöyle başlayalım. Şurada çeşitli aletleri görüyorsunuz. Burada da uygulanış biçimi. Mesela şuradaki aleti burada suçlunun makatından sokuyorlar arkadaşlar. Sonra şurayı göstereyim. Bakın şurada gördüğünüz çengel gibi bir şey var. Burada bakın iple çekiyorlar yukarıya doğru. Şu şekilde kurbanı geçiriyorlar arkadaşlar. Üstteki adam da onu alttan çekiyorlar. Üstteki yardımcı da sanırım bu kurbanın buna geçmesini sağlıyor. Bakın burada da tam gözükmüyor ışıktan dolayı ama şurada anladığım kadarıyla yine iple adamı geriyorlar ve baygınlık geçirdiğinde de burada kazığa oturuyor arkadaşlar. Bakın burada da kurbanı şu sivri kısma oturtuyorlar. Bacaklarına böyle ağırlık bağlıyorlar. Şu resimde gördüğünüz şekilde aradan malum yerlerine zarar görmesini sağlıyorlar. Bu şekilde acı çekmiş oluyor. İlginç. Bakın soldan ikinci katta işkence müzesinin
üst katıymış. Oraya da bir bakalım. Neler yapmışlar böyle ya. Burası nispeten biraz daha aydınlık. Burada da giyotin var. Buradan böyle kesici alet. Buradan aşağıya düşüyor. Kurbanın kafası kesiliyor. Burada da yine suçluları ya da savaş esirlerini kafese alıyorlar. Burada hepsinin açıklaması tek tek yapılmış arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. Burada çarmıha geliyorlar. Bir sürü işkence aleti. Evet, buraya bir kat daha yapmışlar arkadaşlar ama burası boş. Belki ilerleyen zamanda bir şeyler koyarlar buraya. Şöyle. Şuradan da yine tam yukarıya kadar çıkıyor. Evet. Panoramik görüntü de bu şekilde. Bakın şu solda giden arkadaş Gagavuz Türk'ü. Az önce benimle konuştu. Mükemmel ya, %100 anlayabiliyorsunuz ne konuştuğunu. Türkçe konuşunca yanına gelmek istedim dedi. Bakın şuradan da tam yukarıya çıkılıyor. Evet, burası da tam olarak tavan kısmı oluyor. Burası da yine boş. Yine dış tarafa açılan bölüm. Şimdi şuradan çıktım. Şu iki taraf kapalı gördüğüm kadarıyla. Şu merdivenden çıkılabiliyor gerçi ama aynısı yani, başka bir şey yok. Şu sıradan yürüyelim bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Bender Kalesi. Ben gerçekten beğendim. Hani çok bir şey görecek belki çok fazla bir şey yok ama beni gerçekten hem yapısıyla hem şuradaki küçük müzesiyle gayet tatmin eden bir kale oldu. Şimdi asıl panoramik manzaranın olduğu kule, şuradaki kule, tam giriş kapısının üzerindeki kule, oraya doğru gideyim bakayım. Hatta Gagavuz abi orada sanırım. Bakın şu an kalenin giriş kapısının yanındaki kuledeyim. Şurada kilise var. Kalenin diğer surları öbür tarafta da devam ediyor arkadaşlar. Büyük bir kale aslında. Ta şu ileride arabaları görüyor musunuz? Oraya kadar surlar devam ediyor. Şurada da Dniester Nehri. Ya da Osmanlı'daki diğer Turla Nehri. Şöyle göstereyim size. Asıl manzara böyle. Abi tekrar selam. Türkiye'ye bir selam gönder. Merhabalar. İyi günler İyi size. günler. Evet, az önce bahsettiğim Gagavuz Türk'ü abi. Şimdi bir de şuraya çıkalım ve Bender Kalesi'ndeki gezimizi sonlandıralım arkadaşlar. Asıl manzaranın, yani şehrin, Bender şehrinin panoramik olarak görüldüğü yerde burası arkadaşlar. Bakın buradaki demir merdivenden yukarıya kadar çıkılıyor. Orada sanırım bir şey var. Bir çan kulesi gibi bir şey var. Oraya da bir bakalım. Ondan sonra turumuzu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar, manzara en üstten böyle gözüküyor. İşte Bender Kalesi'nin görüntüsü. Çok güzel kale gerçekten. Şöyle. Bakın Dniester Nehri.
Да, да. Сейчас завтра. Bakın Bender Kalesi ile ilgili internette bilgi araştırmıştım daha önce. Orada şey yazıyordu. Örneğin kalenin diğer tarafında bir hendek olduğunu ve tek kat sur olduğundan bahsediyordu. Bu tarafta ise, yani nehir tarafındaki bölümde ise herhangi bir hendeğin olmadığını, ancak buna karşılık da 2 kat sur olduğundan bahsediyordu. O da anladığım kadarıyla bu bölüm olsa gerek. 1, 2 ve giriş kısmı. Bakın Bender Kalesi'nden çıktıktan sonra dış tarafında şöyle bir tane Rus Ortodoks Kilisesi var. Alexander Nevski Kilisesi. Şimdi ne yapalım? Burada işim bitti aslında. Merkeze doğru biraz yürüyüp oradan da otobüsle Tiraspol'a geçeceğim. Bakalım, oradan bir yerden 19 nolu otobüs kalkıyormuş. Bakalım. Onu bulmaya çalışacağım. Orada da biraz zaman geçirdikten sonra tekrar Kişinev'e geri döneceğim. Şuralarda da çeşitli böyle kale ile ilgili şeyler yazıyor. Bilgiler var. İşte az önceki şeyde buranın 1770 yılındaki Rus kuşatmasından sonra ele geçirildiğini, 1774'te Osmanlılara geri verildiğinden falan bahsediyor. Bakın arkadaşlar, şimdi Bender Kalesi'nden çıktım. Şöyle yürüyerek şeye gideceğim. Bender otobüs garına gideceğim. Şuradan bir görevli kız vardı, ona sordum. Köprüyü geç dedi, oradan devam et dedi. Zaten haritadan da baka baka ilerliyorum. Bakın Sovyet döneminden kalma troleybüsler. Bir 20 dakika yürüme mesafesi varmış. Bakın şurada da çok güzel bir tane köprü var. Tren yolu köprüden geçiyor. Tam Dniester Irmağı'nın üzerinden. Tabii öncelikle para bozdurma yeri bulmam lazım. Çünkü Tiraspol'de sadece Transdniester rublesi kullanılıyormuş. O yüzden biraz Moldova leyi var yanımda. Onlardan biraz bozdurmam lazım. Burada şöyle bir tane anıt görüyorum. Sönmeyen bir ateş var. Bir tane de zırhlı tank var. Bu anladığım kadarıyla Moldova ile yapılan bağımsızlık savaşı sonucunda dikilen bir anıt buraya. Şöyle göstereyim. Rusça yazıyor. Bakın Transdniester'in bayrağı bu şekilde. Bu da savaşa ait bir anıt. Arkadaşlar bakın, bugün pazar, saat daha akşam 5 olmadı. Resmen hayalet gibi ya şehir. Her yer kapalı. Aslında döviz bürosu da arıyorum. Tiraspol'a gitmek için de saat 5 oldu ya. Belki muhtemelen gitmem ya. Bender'i gezdik biraz. O yeter. İkinci bataryamı da bitirmek üzereyim. O yüzden Tiraspol'e gidemeyeceğim maalesef. Saat de akşam zaten 5 oldu. Sırf bulunmuş olmak için de gitmek istemiyorum. O yüzden Bender otobüs garına doğru yol aldım. Kişinev'e geri dönmeye karar verdim. Genel olarak Transdniester bölgesine giriş prosedüründen bahsettim. Bender Kalesi'ni göstermeye çalıştım. Bugün için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.